Kleopatra'yı piramitlerin önünde, rüzgarda savrulan ipekler içinde hayal ediyorsanız, yalnız değilsiniz. Hollywood'da aynı hataya yıllardır büyük bir özgüvenle devam ediyor. Oysa Büyük Giza piramidi, Kleopatra doğmadan yaklaşık 2500 yıl önce yapılmıştı. Hatta Kleopatra'nın yaşadığı tarih, piramitlerin yapımından çok Ay'a ayak basılmasına daha yakındı. Evet, piramitler onun için bile antikaydı. Peki Kleopatra gerçekten kimdi? Roma'nın iki güçlü erkeğini yalnızca güzelliğiyle baştan çıkaran egzotik bir kraliçe mi? Bu Roma'nın bize bırakmak istediği kısa özet. Biraz propaganda, biraz dedikodu, bolca dramatik müzik. Biz bugün perdenin arkasına bakacağız. Tahta çıkışına, kardeşiyle savaşına, Sezar ve Marcus Antonius'la kurduğu ittifaklara, Roma'nın onu neden böylesine tehlikeli gördüğüne ve sonunda bir yılanın gölgesinde kalan o büyük soruya. Kleopatra nasıl öldü? 7. Kleopatra, M.Ö. 69 yılında İskenderiye'de doğdu. Adı Mısır'la özdeşleşti ama ailesi Mısırlı değildi. Hanedanı, Büyük İskender'in generallerinden 1. Ptolemaios'a uzanan Makedon kökenli Ptolemaios ailesiydi. Ve bu ailede isim seçmek oldukça kolaydı. Erkeklere Ptolemaios, kadınlara Kleopatra, Arsinoe ya da Berenike. Saray soy ağacını açınca insanın gözü değil sabrı yoruluyor. Kleopatra'nın dünyası İskenderiye'ydi. Akdeniz'in en parlak limanlarından biri, Yunan, Mısır, Yahudi ve başka toplulukların aynı sokaklarda buluştuğu kozmopolit bir başkent. Gemiler limana baharat, tahıl, papirüs ve haber getiriyordu. Feneri denizcilere yol gösteriyor, saray, tapınak ve kütüphane çevresi bilginleri çekiyordu. Yani burası yalnızca antik şehir değildi. Döneminin New York'u, Oxford'u ve dev bir ticaret limanı aynı paketteydi. Kleopatra'nın görünüşü hakkında kesin bir portremiz yok. Sikkelerde güçlü bir çene, belirgin bir burun ve kraliyet simgeleri görüyoruz. Fakat bunlar fotoğraf değil, siyasi imgeler. Üstelik Plutarkos, onun güzelliğinin tek başına eşsiz olmadığını yazar. Asıl etkileyici olan sohbeti, zekası ve sesiymiş. Kısacası mesele yalnızca yüz değildi. Kadın odaya girince Wi-Fi dahil bütün bağlantıları kendine çeviriyordu. Plutarkos'a göre Kleopatra birçok halkla tercümansız konuşabiliyordu. Önceki Ptolemaios hükümdarlarının aksine Mısır dilini öğrenmeye de önem vermişti. Bu ayrıntı küçük görünmesin. Hanedanın yerli halktan kültürel olarak uzak durduğu bir ülkede, kraliçenin halkın diline yönelmesi siyasi bir tercihti. Sarayda biri tercümanı çağırsın denirken Kleopatra'nın "Gerek yok, ben konuşurum" dediğini hayal etmek hiç zor değil. Babası 12. Ptolemaios, M.Ö. 51 yılında ölünce yaklaşık 18 yaşındaki Kleopatra, küçük kardeşi 13. Ptolemaios'la birlikte tahta çıktı. Evet, kardeşiyle evlendi. Ptolemaios hanedanında bu romantik bir tercih değil, iktidarı aile içinde tutmaya yarayan rahatsız edici bir gelenekti. Fakat iki hükümdar, tek taht ve çevrelerinde ayrı çıkar grupları vardı. Bu denklemin huzurlu bitme ihtimali pek yoktu. Kısa süre içinde kardeşinin danışmanları güç kazandı. Kleopatra'nın adı resmi belgelerde geriye itildi. Ardından kraliçe İskenderiye'den uzaklaştırıldı. Ama teslim olmadı. Doğu sınırında destek ve asker toplamaya başladı. Yani saray, Kleopatra gitti diye rahat bir nefes alırken, Kleopatra geri dönmek için ordu kuruyordu. Kapıyı çekip çıkmıştı, evet. Anahtarı bırakmamıştı. Tam bu sırada Roma'nın iç savaşı Mısır kıyılarına ulaştı. Julius Caesar'a yenilen Pompeius, yardım umuduyla Mısır'a sığındı. 13. Ptolemaios'un çevresi, Caesar'a yaranmak için Pompeius'u karaya çıkar çıkmaz öldürttü. Fakat hesap tutmadı. Caesar, eski rakibinin kesilmiş başı karşısında memnun olmadı. Roma'nın savaşı artık İskenderiye Sarayı'nın içindeydi. Kleopatra'nın Caesar'la görüşmesi gerekiyordu. Fakat saraya giden yollar kardeşinin adamları tarafından tutulmuştu. Meşhur anlatıya göre kraliçe bir halıya sarılıp Caesar'ın önüne yuvarlandı. Çok sinematik, çok şık ve büyük ihtimalle halı değildi. Plutarkos, Kleopatra'nın bir yatak çuvalına ya da yatak örtüsü bohçasına uzandığını, Apollodoros'un da onu saraya taşıdığını anlatır. Tarihin en iddialı kargo teslimatı. İçindekiler bir kraliçe ve yaklaşan iç savaş.
Bu buluşmayı yalnızca bir aşk sahnesine çevirmek, Kleopatra'nın aldığı riski küçültür. Yakalanırsa hapsedilebilir, hatta öldürülebilirdi. Buna rağmen saraya gizlice girdi ve dünyanın en güçlü komutanlarından birine kendi siyasi davasını anlattı. Sezar ne gördü? Güzellik elbette etkili olmuş olabilir ama karşısında yalnızca güzel bir kadın değil, tahtını geri isteyen, hazırlıklı ve son derece cesur bir hükümdar vardı. Sezar, Kleopatra ile 13. Ptolemaios'u uzlaştırmaya çalıştı. Saray çevresindeki güç mücadelesi ise savaşa dönüştü. Sezar'ın az sayıdaki askeri İskenderiye'de kuşatıldı. Limandaki çatışmalar sırasında çıkan yangının kütüphane çevresindeki depolara zarar verdiği anlatılır. Kaybın boyutu hala tartışmalıdır. İskenderiye'de birkaç haftalık diplomasi planı, şehir savaşı ve arşiv felaketi paketine yükselmişti. Roma bürokrasisi yine sürprizlerle dolu. Milattan önce 47 yılında Sezar'ın takviye kuvvetleri geldi. 13. Ptolemaios'un ordusu yenildi. Genç kral kaçış sırasında Nil'de boğuldu. Kleopatra yeniden tahta çıktı. Bu kez diğer küçük kardeşi 14. Ptolemaios'la ortak hükümdar ilan edildi. Fakat artık Mısır'ın bağımsızlığı Roma'nın desteğine daha sıkı bağlanmıştı. Kleopatra tahtını geri kazanmıştı. Bedeli ise Roma siyasetinin tam ortasına girmekti. Aynı yıl Kleopatra bir erkek çocuk dünyaya getirdi. 15. Ptolemaios Sezar, daha çok bilinen adıyla Sezaryon, yani Küçük Sezar. Kleopatra çocuğun Julius Sezar'ın oğlu olduğunu savundu. Antik kaynaklar bunu aktarır. Fakat Sezar onu resmi varisi yapmadı. Roma'daki yasal mirasçısı daha sonra Octavianus olacaktı. Bir tarafta Sezar'ın oğlu diye sunulan çocuk, diğer tarafta vasiyetle gelen evlatlık. Roma'nın aile grubunda bildirimler kapanmıyordu. Kleopatra, milattan önce 46 yılı civarında Roma'ya gitti ve Sezar'ın villasında kaldı. Yanında Caesarion da vardı. Bir Mısır kraliçesinin Roma'da bulunması zaten kral fikrinden ürken senatörler için rahatlatıcı değildi. Üstelik Caesar, Venüs Genetrix tapınağına Kleopatra'yı temsil ettiği düşünülen altın bir heykel koydurmuştu. Roma seçkinleri sabah tapınağa gidiyor ve duygularını hiç karıştırmadan yabancı kraliçenin heykeline bakıyordu. Gayet sakinlerdi. Muhtemelen. Milattan önce 44 yılının 15 Mart günü Julius Caesar senatoda öldürüldü. Kleopatra için bu yalnızca kişisel bir kayıp değildi. Roma'daki en güçlü koruyucusu gitmiş, Sezarion'un geleceği belirsizleşmişti. Kraliçe Mısır'a döndü. Kısa süre sonra ortak hükümdarı 14. Ptolemaios öldü. Ölümünün nedeni kesin değildir. Kleopatra, küçük Sezarion'u ortak hükümdar yaptı ve yaklaşan Roma fırtınasına hazırlanmaya başladı. Sezar'ın ölümünden sonra Roma'da yeni bir güç düzeni kuruldu. Marcus Antonius, Octavianus ve Lepidus'un ikinci triumvirliği. Sezar'ın katilleri yenildi. Fakat doğunun kaynaklarını yönetecek olan Antonius'un paraya, gemiye ve sadık müttefiklere ihtiyacı vardı. Bu yüzden Kleopatra'yı M.Ö. 41 yılında Tarsus'a çağırdı. Antonius, "Gelip hesap ver," dedi. Kleopatra'nın cevabı ise kelimelerle değil, prodüksiyon bütçesiyle geldi. Plutarkos'un anlatısında Kleopatra, Kidnos nehrinde altın işlemeli bir gemiyle ilerler. Mor yelkenler açılır, gümüş kürekler müziğe uyar, tütsüler kıyıya yayılır. Kraliçe, Afrodit gibi süslenmiş, çevresindeki hizmetkarlar mitolojik figürlere dönüştürülmüştür. Antonius onu sorguya çağırmıştı. Kleopatra görüşmeyi sezon finaline çevirdi. Ve evet, üst düzey diplomasi bazen mekana kim daha iyi giriş yaptı sorusuyla başlıyor. Kleopatra ile Antonius'un ilişkisi romantikti. Fakat yalnızca romantik değildi. Antonius, Mısır'ın servetine ve doğudaki desteğine ihtiyaç duyuyordu. Kleopatra ise krallığının güvenliğini, eski topraklarını ve çocuklarının geleceğini korumak istiyordu. Birlikte 3 çocukları oldu. İkizler Alexander Helios ile Kleopatra Selene ve daha sonra Ptolemaios Philadelphos. Yani bu ilişki, aşk, aile, donanma ve dış politika dosyalarının aynı masada açık olduğu oldukça yoğun bir ortaklıktı. Antik anlatılar İskenderiye'deki görkemli şölenlerden ve Antonius'la Kleopatra'nın Eşsiz Yaşayanlar adlı eğlence topluluğundan söz eder. İsim biraz iddialı. Bugünün grup sohbeti adı olsa yanında kesin 3 taç, 2 şarap kadehi emojisi olurdu. Fakat bu gösterişli anlatıların çoğu rakiplerinin doğunun lüksünde kaybolmuş Antonius imgesine de hizmet etti. Eğlence gerçek olabilir
Anlatının tonu ise siyasiydi. Milattan önce 34 yılında yapılan İskenderiye bağışları töreninde Antonius, doğudaki geniş bölgeler üzerinde Kleopatra ve çocuklarına unvanlar dağıttı. Sesaryon, kralların kralı ilan edildi. Roma açısından bu yalnızca aile töreni değildi. Octavianus için bulunmaz bir propaganda malzemesiydi. Çünkü Roma'da şu cümle çok işe yarıyordu. Antonius, Roma'nın topraklarını yabancı bir kraliçeye veriyor. Octavianus, savaşı bir başka Romalıya karşı kişisel iktidar kavgası gibi göstermek istemedi. Hedefi Antonius'tan Kleopatra'ya çevirdi. Antonius'un vasiyetini hukuka aykırı biçimde ele geçirip senatoda okuttuğu anlatılır. Antonius'un Mısır'da gömülmek istemesi, Roma'yı terk etti iddiasına dönüştürüldü. Eski Roma'da sosyal medya yoktu. Ama özel belge sızdırma, korku kampanyası ve bağlamdan koparma gayet formdaydı. Octavianus'un anlatısında Kleopatra, Antonius'u büyüleyen, Roma erkeğini iradesiz bırakan, doğudan gelen tehlikeli bir kraliçeydi. Bu imge yüzyıllarca yaşadı. Çünkü savaşı kazanan Octavianus, hikayenin çerçevesini de kazandı. Ama Mısır açısından bakınca başka bir tablo görürüz. Krallığını Roma'nın büyüyen gücü karşısında ayakta tutmaya çalışan, dil bilen, kaynak yöneten ve ittifak kuran bir hükümdar. Kleopatra'nın en büyük suçu, Roma'nın yazdığı senaryoda başrolü kabul etmemesiydi. Milattan önce 32 yılında Roma resmen Kleopatra'ya savaş ilan etti. Ertesi yıl iki tarafın donanmaları Yunanistan'ın batısındaki Actium açıklarında karşılaştı. Octavianus'un komutanı Agrippa, Antonius ile Kleopatra'nın ikmal yollarını kesmişti. Kampta hastalık, açlık ve firarlar artıyordu. Bu yüzden Actium yalnızca bir günlük deniz savaşı değildi. Sonucu aylar süren kuşatma ve lojistik baskı hazırlamıştı. Milattan önce 31 yılının 2 Eylül günü çatışma başladı. Bir noktada Kleopatra'nın gemileri düşman hattındaki açıklıktan geçerek güneye yöneldi. Antonius da peşlerinden gitti. Antik yazarlar bunu bir kaçış ve Antonius'un aşk yüzünden ordusunu terk etmesi olarak anlattı. Modern yorumlarda ise bunun önceden planlanmış bir yarma harekatı olabileceği tartışılır. Kesin bildiğimiz şu, donanmanın bir bölümü kurtuldu. Fakat geride kalan ordu çözüldü. Actium, onların siyasi sonunu hazırladı. Kleopatra ile Antonius Mısır'a döndü. Bir yıl boyunca savunma ve pazarlık yolları aradılar. Fakat müttefikler birer birer Octavianus'a geçti. Milattan önce 30 yılının yazında Octavianus İskenderiye'ye girdi. Yanlış bir haber, Kleopatra'nın öldüğünü Antonius'a bildirdi. Antonius kılıcını kendine sapladı. Ağır yaralı halde Kleopatra'nın bulunduğu anıt mezara taşındı ve orada öldü. Kleopatra artık Octavianus'un tutsağıydı. Çocuklarının güvenliği ve krallığının geleceği için pazarlık etmeye çalıştı. Fakat Octavianus'un en büyük zafer gösterisi Roma'da olacaktı. Kleopatra'nın zincirler içinde bir zafer alayında sergilenme ihtimali güçlüydü. Onun için bu yalnızca aşağılanmak değil, siyasi kimliğinin tamamen Octavianus'un gösterisine dönüştürülmesi demekti. Kleopatra, milattan önce 30 yılında 39 yaşındayken öldü. En ünlü anlatı İncil sepetinde getirilen bir kobranın onu ısırdığıdır. Fakat Plutarkos bile farklı rivayetler aktarır. Yılan, zehirli bir iğne ya da saçında saklanan zehir. Odada yılan bulunduğuna dair kesin bir kayıt yoktu. Vücudundaki izler de belirsizdi. Yani tarihin en meşhur yılanı olay yerinde görülmemiş olabilir. Kleopatra'nın ölümüyle yaklaşık 300 yıllık Ptolemaios hanedanı sona erdi. Mısır, Roma'nın kontrolüne geçti. Sezaryon kısa süre sonra Octavianus'un emriyle öldürüldü. Antonius'tan olan çocukları Roma'ya götürüldü. Kızı Kleopatra Selene daha sonra Mauretania kraliçesi oldu. Kraliçenin ülkesi kaybolmuştu. Fakat adı onu yenenlerin adından bile daha güçlü bir biçimde yaşamaya devam edecekti. Kleopatra ne yalnızca büyük bir aşk hikayesinin kahramanıydı, ne de Roma'nın anlattığı baştan çıkarıcı felaket. O, çöken bir hanedanın içinde tahta çıkan, kardeşiyle savaşan, birden fazla dil konuşan, iki Roma iç savaşının ortasında ülkesini korumaya çalışan ve 21 yıl hüküm süren bir kraliçeydi. Piramitleri yaptırmadı.
Halıdan çıkmış olması da şüpheli. Ama tarihin en başarılı kişisel marka yönetimlerinden birini yaptığı kesin. Güzelliği tartışıldı. Zekası, sesi ve siyasi etkisi ise kaynaklarda iz bıraktı. Peki sizce Kleopatra'yı asıl güçlü yapan neydi? Zekası mı, cesareti mi, yoksa kendini bir efsaneye dönüştürme yeteneği mi? Yorumlara yazın. Roma Senatosu kadar hararetli ama biraz daha nazik tartışalım. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve geçmişin cilvesine abone olmayı unutmayın. Çünkü tarih bazen kendini fazla ciddiye alıyor. Biz de gerçeği bozmadan biraz cilvesini çıkarıyoruz.